Merhaba arkadaşlar, örgümü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz çok farklı bir ip kullanarak böyle güzel bir paspas çalışması yaptım. Nasıl yapıldığını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Yapacak olan arkadaşlarıma da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Evet, ipimiz bu defa arkadaşlarım şu şekilde kürk ip olarak satılan bir ip arkadaşlarım. Yeni buldum, yeni keşfettim ve böyle bir çalışma yaparak hemen sizlerle paylaşmak istedim. Dilerseniz bunu tek olarak da örebilirsiniz. Yani ister iki şişle ister tığ ile. Bakın iki şişle şöyle bir görünüme sahip. İki şiş ile yapılmış olanı bu şekilde duruyor. Ama ben bunu halı kaydırmazın üzerine, bu şekilde halı kaydırmazın üzerine tığ ile böyle hemen kolaycık yapıvereceğiniz bir paspas çalışması haline getirdim arkadaşlar. Evet, ipimiz bu şekilde. Azra ismi de arkadaşlar, örgü iplikleri diyor. Ve halı kaydırmazımız var. Kalın olanını kullandım. Biraz da bu da kalınca bir örgü olduğu için bakın şöyle güzel bir dokuya sahip olacaktır. Arkası bu şekilde, çok az bir ip çıkıyor arkadaşlar arkadan. Ve yaparken şöyle fark etmiyor ama 2,5 milim tığ kullandım. Fark etmiyor dediğim deliklerden rahat geçmesi bizim için yeterli. Başkaca herhangi bir şey yok arkadaşlar. Evet, hemen başlayalım modelimizin yapımına. Şöyle bir köşeden giriş yapıyorum önce. Şöyle tutunuyorum. İp çok böyle tüylü ve kalın olduğu için arkadaşlarım çok fazla böyle sıkı sıkı yapmaya da gerek yok. Şöyle bakın, aldım ve bir tane çektirdim. Sonra devam ediyorum. Şu şekilde dilediğiniz kadar yer atlayabilirsiniz. Yani böyle kendinizi burada da şu kadar sayıda olsun falan diye herhangi bir şey yapmayın. Biraz gevşek yapın ve şu şekilde şöyle alıp çekiyorum ve sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Çekiyorum bakın. Bir ileriye gidiyorum. Böyle saymadan etmeden rastgele bu şekilde bakın giriş yaptım. 2 tane var, bakın böyle yakından göstereyim. 2 tane, ikisini birlikte çekiyorum ve bir miktar bunu yükseliyorum. Ve bu kürk ip denilen ip arkadaşlarım kapatıyor her tarafını ve böyle bir güzel bir ve kolay arkadaşlar, aşırı derecede kolay bir çalışma haline gelmiş oluyor. Böyle birbirine ekleyerek çok büyük, çok güzel halılar, paspaslar, yolluklar, kilimler, seccadeler yapabilirsiniz. Bir de arkadaşlarım böyle yaparak bebeklerinizin altlarını değiştirirken ya da yatıkları yere rahatlıkla böyle serip kullanabilirsiniz. Yumuşacık bir dokuya sahip. Onu da söylemeden geçmeyelim. Bakın buralardan giriş yapıyorum. Ve bir sırayı bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi ikinci sırada buraya gerek yok arkadaşlar. Hem fazla ipiniz gitmesin, daha az ip kullanın. Hem de daha kolay oluyor ve kapatıyor zaten. Bakın şimdi göreceksiniz. Buradan şöyle giriş yaptım önce. Buraya bir tane şöyle bağlayalım. Sonra bir üste geçiyorum. Normalde buradan devam etmem gerekiyor ama gerek yok. Bakın kapatıyor. Buradan da ben size göstereyim. Bakın arada bir tanelerini atladım ve öyle devam ettim. Gayet güzel bir şekilde ipimiz kapatıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi ikinci sırayı da bakın geldim.
Buraya bir tane tutundum kenar yapmamak için. Ayrıca evet, kenar yapmaya da gerek yok arkadaşlar. Bakın kenarları da gayet kapalı. Buradan devam ediyorum arkadaşlar. Ve ikinci sırayı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle bir yer oluşuyor ama bu zamanla böyle yaptıkça düzgün bir hale geliyor arkadaşlar. Ve böyle güzel bir çalışma yapmış oluyoruz. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.